Hayatta birçok iyi, faydalı şey yaptım. İnsanların saygısını kazandım. Bu saygıyı herkesin soylu bulduğu kötü bir davranışa borçluyum. Dediğimi doğrulamaya çalışsam da insanlar inanmak istemiyor anlattıklarıma. Benim adım Ahmet Nurettin. Bir Mevlevi tekkesinin şeyhiyim. En kalabalık, en saf tekkenin şeyhi. 40 yaşındayım. Kötü bir yaş. Arzular duyacak kadar genç oluyor insan. Ama bunları gerçekleştiremeyecek kadar da yaşlı. Her şey bundan tam 2 ay 3 gün önce karışmaya başladı. Kardeşim Harun kalede hapse atılalı 10 gün olmuştu ki yaşlı Canik'in evine çağırdılar beni. Canik hem en yakın dostumun babasıydı hem de kardeşimi hapse attıran kadının kayınpederiydi. Ne akla uyup da bu daveti kabul ettiğimi bilemiyorum. Yüreğimde belli belirsiz bir ölüm duygusu gelişirken bu görüşmeyi nasıl kardeşimin lehine dönüştürebileceğimi düşünüyordum. Kardeşim kötü bir iş yapmış olamazdı. Çünkü daha çok gençti, çok saftı. Halem'in ve abimin dostu olduğunuzu bildiğim için sizi çağırttım efendi hazretleri. Doğru öyledir. Benim için kolay değil bunu söylemek. Zaten sizden başka kimseye de söyleyemem. Ama siz dervişsiniz. Kim bilir neler görüp geçirdiniz. Kaç kişiye yardım ettiniz. Bilirsiniz. Her ailenin başına tatsız şeyler gelir. Çekinmeyin lütfen, anlatın. Bana güvenebilirsiniz, dostunuz yerine koyabilirsiniz beni. Ailemin üzerine çöken utancı siz de biliyorsunuz. Herkes o mert delikanlıya ne olduğunu soruyor. Hasan tamamen değişti. İçki içmeye başladı. Anamızdan kalan mirası har vurup harman savuruyor. Çengilerle dostluk ediyor. Kahvelerden, ismini söyleyemediğim yerlerden dışarı çıkmıyor. Beni dinliyor musunuz? Dinliyorum. Devam edin. Babamız acıdan yatağa düştü. Onun ismini bile duymak istemiyor. Sanki yokmuş, ölmüş gibi. Şimdi de onu mirasından mahrum etmeye karar verdi. Yetkili kişilere karşısında vasiyetname hazırlayıp onu evlatlıktan reddettiğini açıklayacak. Hasan'ın üzerinde çok etkili olduğunuzu biliyorum. Siz iyi ve arif bir insansınız. Sözünüzü dinler. Onunla konuşmanızı istiyorum. Mirastan kendi isteğiyle vazgeçsin. Böylece hem babamızın bedduasını almamış olur, hem de utancımız daha fazla büyümez. Böyle yakın akrabaların başına gelen tersliklerin insanları nasıl üzdüğünü iyi bilirim. Bu yüzden düşündükleriniz bence de doğru. Ama büyük evladı mirastan mahrum bırakmak kolay değil. Hasan çok para harcıyor. Ama harcadığı kendi parası. Kanuni bir iş yapıyor. Hayvan alıp satıyor. Sizin kocanızın bu davaya bakamayacağını biliyoruz. Başka bir kadının da onu mirastan yoksun bırakması çok zor. Abimi dava açmaması için ikna etmek gerek. Onu güç durumda bırakmayacak gerekçeler göstermek lazım. Zorlayarak bir yere varılamaz. Bu gerekçeleri bulabilmenizi ümit ediyorum. Deneyeceğim. Bu iyiliğinizi unutmam. Ailem hakkında dedikodu yapılmasını istemiyorum.
Dağınıklık için kusura bakma. Ancak birisi geldiğinde düzenden ne kadar nefret ettiğimi fark ediyorum. Düzen bağlayıcı bir şey. Katı bir yasa. Farklı yaşam biçimlerini kısıtlıyor. Hayata hükmettiğini sandığın anda o bize karşı koyuyor. Tam elimize geçirdiğimiz anda da elimizden kaçıp gidiyor. Peki nasıl yaşamalıyız öyleyse? Düzensiz ve amaçsız mı? Hayatı düzenleyen kurallar olmadan mı yaşamalıyız? Hayattaki bütün zorlukları kurallarla yenebileceğini mi zannediyorsun? Öyleyse benim için şu bilmeceyi çöz. Yaşlı uşağımın kendinden çok genç ve çok güzel bir karısı var. Ama o genç uşağı seviyor. Ve onunla birlikte oluyor. Şimdi bana söyle. Bunu kocasına söyleyeyim mi? Ya da genç uşağı kovayım mı? Bu iyi bir sonuç ortaya çıkarmaz. Çünkü bu iki sevgili çalıntı bir mutluluk yaşıyorlar. Kadın sevmediği bir adamın karısı olmak zorunda. Genç uşak da sevdiği kadını başka adama bırakıyor. Koca bunu duyarsa ikisini de öldürür. Çünkü aptalın biri. Üstelik bütün hayatını kadına adamış. Şimdi bana öyle bir kural bul ki işe yarasın. Düzeni yeniden sağlayayım ama bu kimseye zarar vermesin. Eyvallah. Bu hikaye ancak kötü bir biçimde sona erer. Kardeşini kaçırmak lazım. Onun suçlu olduğunu düşünürler. Ama hayatta kalır. Bir insanın hayatını kurtarmak çok önemli. Bir haksızlık yaptıklarını er geç anlayacaklar. Ben kardeşimi kurtarmak istiyorum. Ama büyük bir şeyi de kurtarmak istiyorum. Adaleti. Zavallı derviş. Dünyayı ve adaleti kurtarmak. Bunlar ne kadar büyük sözler. Kurtaracaksan ismini cismini bildiğin insanı kurtar. Kurtar ki savunmak zorunda kaldığın adalete kurban gitmesin. Kardeşinin ölümü başka insanları kurtaracaksa bırak ölsün. Ama bu hiçbir işe yaramaz. Hayat eskisi gibi sürer gider. Eğer olacağı buysa Allah böyle olmasını istiyor demektir. Kusura bakma. Koyun tüccarları gibi konuştum. Kim bilir belki de sen haklısın. Gökyüzünün mavi yollarında yürümek yeryüzünde yaşamaktan iyidir. Kız kardeşin çağırttı beni. Biliyorum. Babanın seni mirasından mahrum etmek istediğini sana söylememi istedi. Sen vazgeçersen iş rezalete varmazmış. Kimin için rezalet? Bilmiyorum. İstediklerini yapsınlar. Mirastan vazgeçmeyeceğim. Belki böylesi daha iyi. Mirastan vazgeçsem kayınbiraderim Kadı Efendi kardeşine yardım eder mi acaba? Bilmem.
Hiç düşünmedim. Öyle yapalım. Ben mirastan vazgeçeyim. Kadı da sana yardım etsin. Büyük bir şey bağışlıyorsun. Kabul edemem. Bir şey bağışladığım yok. Önünde sonunda her şeye el koyacaklar zaten. Dava açabilirsin. Baban hem yaşlı hem de hasta. Baskı altında kaldığını ispatlaman zor olmaz. Mahkemelerde kim sürünecek? Rahatsızlık vermiyorumdur inşallah. Hayır. Sinan'ın tekkesindeydim. Abdullah Efendi bilgiden bahsetti. Abdullah Efendi tasavvufçudur. Biliyorum. Peki ne anlattı? Açıkladığı mısraları hatırlıyorum. Allah'ın birliğinin sırrını ne bilsin karanlıklar putu. Arif'e sor. O bilir bu sırrı. Kartalın lokmasını yutabilir mi serçe? Testiye sığar mı tüm denizlerin suyu? İbn Arabi'nin dizeleri. Anlamı şu. Çok az kişi, yalnızca seçilmiş olanlar ancak ilahi bilgeliğe ulaşabilir. Bize ne kalıyor öyleyse? Öğreneceğimizi öğrenmek. Denizin bütün suyunu bir testiye dolduramazsın. Ama testiye doldurduğunda deniz suyudur. Git artık Yusuf. Muselim'i görmek istiyorum. Neden? Ben Mevlevi tekkesinin şeyhiyim. Muselim'i görmem lazım. Ne istiyorsun? Kardeşimi sormaya geldim. Kardeşin mi? Kardeşin kim? Harun Nurettin. 11 gün önce tutuklandı. Galiba yapmaması gereken bir şey yapmış. Nedir bilmiyorum ama önemli bir şey olduğunu da sanmıyorum. Olayı incelemeni isteyecektim. İşlemediği bir suçu onun üstüne yıkmalarından korkuyorum. Kardeşin mi dedin? Hapiste mi dedin? Niye olduğunu biliyor musun? Bunu öğrenmeye geldim. Neden hapiste olduğunu bile bilmiyorsun. Ama ne yapmış olursa olsun yardım dilemeye geliyorsun. Yardım dilemeye gelmedim. Hakkında suçlamadan bulunmak istiyorsun. Hayır. Onun lehine tanık getirebilir misin? Suçun bir başkası tarafından işlendiğini ispatlayabilir misin? Hayır. Öyleyse ne istiyorsun? Ne mi istiyorum?
Ne yapmış olursa olsun insan kardeşi hakkında bilgi isteyemez mi? Bu bir suç mu? Hem Yaradan'ın hem de bizim kanunlarımıza göre suçlu dahi olsa benim görevim bu. İnsanlık öldü mü yoksa? Çok ağır konuşuyorsun. Adalet kimden yana? Sen kardeşini savunuyorsun, ben kanunum. Kanun katıdır ve ben kanuna hizmet ederim. Uzun bir gelişim dönemi geçtikten sonra ilkin biçimi uzvu olmayan tohumlar çıktı ortaya. Ama bunlar canlı varlıklardı. İçlerinde yaşama gücü vardı. Karanlıklar içinde hiçbir amaçları olmadan hareket ediyor. Çamurlu suda yaşıyorlar. Böylece milyonlarca yıl geçti. Peki Allah? Milyonlarca yıl böyle geçti. Bu küçük, önemsiz canlılar değişime uğradılar. Bir bölümü toprağa uyum sağladı. Bir bölümü de suya. Kör, sağır, kolsuz, bacaksız doğuyorlar. Bütün bunlar ihtiyaçlarına göre birçok tecrübelerden sonra ortaya. Peki ya Allah? Allah böyle takdir etti. Demek ki insanoğlu uzun bir yol kat ederek solucanlıktan dünyanın efendiliğine yükseldi, öyle mi? Ama kötü bir efendi oldu. Evren bizim zindanımızdır. Ona hakim olduğumuzu söyleriz. Aslında sadece onun kayıtsızlığından yararlanırız. Biz bir şeyin içindeki bir şey değiliz. Bir şeyin içindeki bir hiçiz. Bizi çevreleyen şeyle de hiçbir ilişkimiz yok. Dünya da ay gibi yaşamaya elverişli değil. Yeryüzü gerçek evimizmiş gibi kendimizi kandırıyoruz. Çünkü gidecek yerimiz yok. Yeryüzü ancak delillere ya da kahramanlara uygun bir yer. Belki de çıkış yolu geriye dönmek. Yeniden enerjiye dönüşmek. Belki de bu dünyada yaşamak zor. Ama yerimizin burası olmadığını söylemek daha da zor. Kahraman olmak ya da deli olmayı istemek, hayal kırıklıklarımız için kendimizden intikam almamız anlamına gelir. Bu da bir çözüm değil, bir vazgeçmedir. Yeryüzünün bizim olduğunu inkar etmek, yaşamı inkar etmek anlamına gelir. Kardeşinin başına gelenler anlaşılan seni iyice yormuş. Neden tutuklandığını öğrenebildin mi bari? Hiçbir şey öğrenemedim. Demek ki ben senden daha çok şey biliyorum. Gizli kalması gereken soruşturma zaptı bir hata ya da ihmal sonucu kardeşinin suretini çıkarttığı evrakın arasına karışmış. Nasıl oldu bilmiyorum. Harun belki de birine söyledi. Belki gösterdi. Belki de üstünde buldular. Her ne olduysa oldu. Haber kadıya ulaşınca da kardeşini içeriye attı. Nasıl öğrendin? Söyleyemem. Zaten bunun bir önemi de yok. Çok korkunç. Keşke bunu bana söylemeseydin. Ama gerçeklerden neden bu kadar çok korkuyorsun? Belki de gerçekler söze dökülmediği sürece gerçek olmalı. Seni üzdüm galiba. İnsanlar ve dünya üzerine daha çok şey bildiğini sanıyordum. Seninle başka türlü konuşmalıymışım.
Adım İshak. Beni ele vermediğin için sağ ol. Buradan hemen gitmen gerek. Nereye gidebilirim ki? Her yerde beni arıyorlar. Beni ölüme mi göndermek istiyorsun? Yarına kadar sakla beni. Hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Beni tanıyorsun. Takip ediliyorum. Yapamam. Öyleyse çağır askerleri. Kimseyi çağırmayacağım. Seni de saklamayacağım. Sana neden yardım edeyim ki? Bir nedeni yok. Hadi git sen. Bu işin seninle bir ilgisi yok. Bahçede bir kulübe var. Oraya gidip saklan. Şimdiden pişmansın. Sen de fazla gururlusun. İnsan olana gurur fazla gelmez. Tatlılığını geliştirmek için mutlaka İstanbul'a gitmelisin. Niye? Ellerin çok yatkın bu işe. Öğrenebileceğin her şeyi öğrenmezsen yazık olur. Aletlerin olduğu kulübede saklanan bir kaçak var. Dün gece askerlerden kaçarken bahçeye girdi. Ben de onun saklanmasına yardımcı oldum. Peki şimdi ne yapacağız? Bilmiyorum. Bir günah işlemekten korkuyorum. Suçsuzsa ve biz onu ele verirsek günah işlemiş oluruz. Kimin suçlu, kimin suçsuz olduğunu yalnızca Allah bilir. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam. Baba. Neden tekkeye gelmedin? Yolcuları, yabancıları misafir ettiğimizi biliyoruz. Gelseydin memnun olurdum. Geç geldim. Rahatsız etmek istemedim. Ne zaman öğrendin? Birkaç gün önce. Arabacılardan öğrendim. Hemen yola mı çıktın? Telaşlandın mı? Olup biteni görmeye geldim. Sen dost sahibisin. İtibar sahibisin. Sözü geçen herkes de tanırsın. Ciddi bir şey değil. Söylenmemesi gereken sözler etmiş. Yakında bırakacaklar.
Bu gece de burada kalmak istemediğine emin misin baba? Ananızın içi kan ağlıyor. Bir an önce dönüp ona iyi haberi vermem daha doğru olur. Dağıldık hepimiz. Sadece felaketler bizi bir araya getiriyor. Bir iki gün daha kalsaydın. Sen mi çağırdın nöbetçileri? Çağırmamı istediğini düşündüm. Yoksa bana ondan bahsetmezdin. Ahiret günü gelip çatınca da Allah'a ve peygambere inanmayanları koruyan kimseyi bulamayacaksın. Bu kişiler babaları, oğulları, kardeşleri olsa bile. Peki ama ne yaptı? Ne yaptığını biri bana söyleyebilir mi? İmansızların vay haline. Kardeşimi iyi tanırım. Kötü bir şey yapmış olamaz. Ey iman edenler! Açıklandığında sizi rahatsız edecek sorular sormayın. Ama o benim kardeşim. Allah aşkına. Ey Zülkarneyn! Yecüc, Mecüc dünyamızı kirletmekte. Ve inananlar. Kötü düşünce ve iftiradan kaçının. Çünkü kötü düşünce ve iftira günahtır. Ne gökyüzü ne toprak ağladı onlar için. Ne de zaman tanındı imansızlara. Vay haline. Toprağı ve gökyüzünü ölçü bilendir. Gerçek şu ki ruhunu lekeleyen mutsuz olacaktır. Bağışlasınlar. Affetsinler. Sizler de Allah tarafından affedilmek istemez misiniz? Vay sana ki vay sana. Vay sana ki vay sana. Allah herkesin sığınağıdır. Hasan'la konuştum.
Mirastan vazgeçmeye onu razı ettim. Arayan güçsüzdür. Güçsüzde güç aramak boşunadır. Yine beklerim. Öyle az görüşüyoruz ki. Selamun aleyküm Şeyh Nurettin. Kimsin? Ne istiyorsun? Korkma. Beni dostlar gönderdi. Peki. Ya söyleyeceğini söyle ya da bırak gideyim. Dostların daha dikkatli davranmanı istediler. Dostlara bu düşünceler için teşekkür et. Ama ben yaptıklarımın hesabını yalnızca Allah'a ve vicdanıma veririm. Unutmazsın değil mi? Ben unutmam. Ama sen de dikkat et. Başkalarına hesap vermek zorunda kalmayasın. Kardeşim mi? Evet, kardeşim. Sağ mı? Üç gün önce öldürdüler. Ne var? Ne istiyorsun? Kardeşim burada hapis. Ne olmuş hapiste? Görebilir miyim onu? Seni de içeri atarlarsa görürsün. Bir şeyler getirebilir miyim ona? İyi tamam getir. Ben veririm ona.
Allah herkesin sığınağıdır. Allah'tan geldik. Yine Allah'a döneceğiz. Bana bak. Ne homurdanıyorsun sen öyle? Ölmüşlerin ruhuna dua ediyor. Sen asıl sağ olanlar için ol. Onların durumu daha beter. Hadi çek git artık. Orada olduğun için ille de kaba mı davranman gerekiyor? Senin de orada olduğun için ille de salak mı olman gerekiyor? Ey Ademoğulları. Şimdiye kadar hiç bu kadar yakın olmamıştık. Biz insanız. Hepimiz aynı şekilde düşünürüz. Özellikle de acı çektiğimizde. Yüreğiniz bir masumun ölümünün acısıyla dolu beni beklediniz. Birbirimizin gözlerinin içine bakalım istediniz. Bu suç sizi de ilgilendiriyor. Çünkü biliyorsunuz. Hiç kimseyi öldürmemiş, yeryüzüne kötülük getirmemiş birini öldüren kişi, insanlığın tümünü öldürmüş demektir. Bizi kaç kez öldürdüler kardeşlerim? Hepimizi kaç kez öldürdüler? Ama en sevdiğimizi öldürdüklerinde dehşete düşüyoruz kardeşlerim. Kardeşimi sağken kurtaramadım. Ölüsünü de göremedim. Ey yüce Allah'ım. Şu dar anımda senden başka sığınacak kapım yok. Benim yüce Allah'ım. Şu yeryüzünde bir gün kadar yaşıyoruz. Belki de daha az. Bağışlama gücü ver bana. Çünkü bağışlamak büyüklüktür. Ama biliyorum. Unutamayacağım. Kimsiniz? Ne istiyorsunuz? Hadi giyin. Ne istiyorsunuz? Ne mi istiyoruz? Seni ikaz etmiştim. Hadi giyin. Yoksa seni böyle götürürüz. Peki. Ama birileri bunun hesabını verecek. Tamam. Hesap veren biri bulunur daima.
Yemek istiyor musun? Burada sabah verilir yemek. Kimsin sen? Cemal. Beni arayıp soran oldu mu? Olmadı. Yemek istiyor musun? Beni arayacaklar. Gelip haber ver. Kimsin sen? Bir derviş. Mevlevi Şeyhi Ahmet Nurettin. Derviş mi? Kemik ağrıları için muskan var mı? Hayır. Hay Allah. Sizleri ya salı veriyorlar ya da boğazlıyorlar. Ama ben hep buradayım. Gelen oldu mu? Olmadı. Kimse gelmedi. Sonunda bir insanın nasıl öldüğü anlaşılıyor. Zor değil. Ama kolay da değil. Hiçbir şey değil. Hep daha az yaşıyorsun. Hep daha az düşünüyorsun. Hep daha az hissediyor ve daha az biliyorsun. Yaşamın coşkun suları kuruyor. Geriye gittikçe cılızlaşan, gittikçe anlamını yitiren belirsiz bir bilinç pınarı kalıyor. Ve sonra hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şey. Hiçbir şey. Hiçbir şeyin ise hiçbir önemi yok. Arkadaşların geldi. Kimler? Bilmiyorum. Al. Kaç kişiydiler? 2. Sana adlarını söylediler mi? Hayır. Vakıa suresini biliyor musun? Kimden duydun bunu? Bir mahpus. Senden önce. İyi adamdı. Adı neydi? Bilmiyorum. Öldü. Nasıl? Boğdular. Ruhu bedenden çıkmak istemiyordu. Debeleniyordu. Ben de yardım ettim.
O zamanki düşen düşecek. Kimse duymayacak düşüşünü. O zamanki dünya sarsılacak. Parçalanacak dağlar taşlar. Toz olup etrafa dağılacaklar. Sizler 3 sıraya bölüneceksiniz. Ve sağda olanlar, ey sağdakiler. Ve solda olanlar, ey soldakiler. Ve oluşta önde gidenler, Allah'a en yakın olanlar. Nimetlerle dolu bahçelerde, değerli taşlarla bezeli tahtlarda oturanlar. Ve sağdakiler, o kutlu, uğurlu kişiler. Dikensiz çiçekler ve bol meyveli bitkilerle sarılacak, kesintisiz ve yasaksız. Ve soldakiler, o yalanlayıcılar. Yakıcı rüzgarlarla sarılacak, gölgede ve simsiyah dumanlar içinde. Biz ölümün aranızda olmasına karar verdik. Ve kimse bunu engelleyemeyecek. Hadi dışarı. Neden? Seni başka bir hücreye naklediyoruz. İshak sen ha? Kendini ele mi verdin? İnsan yakalanmak için yaratılmıştır. Er ya da geç yakalanır. Ne zamandır buradasın? Çok oldu. Buradaki irfan sabırlı olmayı bilmektir. Her şeye hazır olacaksın. Burası böyle. Belki de unutmuşlardır seni. Unutmuşlar mıdır? Niye böyle diyorsun? Nasıl böyle karamsar olabilirsin? Sen karamsar olmazsan her şey daha da kara olabilir. Bana sorarsan eğer, sen suçsuzsan onlar hata yaptı. Ama suçluysan hata sende. Suçsuzsan büyük bir haksızlığa uğradın. Ama suçluysan açığa çıkardılar. Hepsi bu. İnsan kötü bir iş yapmamışsa suçlu olmaz ki. Bir haksızlık varsa Allah düzeltir bunu. Haksızlığa uğradığını düşündüğün için yüreğini öfke kaplamış. Seni serbest bıraksalar ne yapacağını düşündün mü hiç? Onlardan nefret mi edersin, onları unutur musun? Onlardan nefret eder de şiddete başvurursan onlardan biri olursun. Unutursan herkes senin iki yüzlü bir korkak olduğunu düşünecek. Buna dayanamazsın. Keşke böyle bir şey yaşanmamış olsaydı. Ama bu benim düşüncem. Bu daha da kötü ya. İmkansız olan tek çözüm bu. Ama bu benim düşüncem.
Serbestsin. İshak. Nerede? Buradaydı. Başkalarına dert et. Gerçek bir sanat eseri. Bunu bana satar mısın? Alabilirsin onu. Onu sana hediye ediyorum. 2 senelik emek hediye edilmez. Parayı ne yapayım ki? İhtiyacı olan birine verirsin. Gerçek bir sanatçı o. Ondan daha az yetenekliler şöhret ve servet sahibi oldular. Bu dünyada şan ve şöhretin ne önemi var ki? Gidebilirsin Yusuf. Bana sert davranıyorsun. Neden bu kadar ilgileniyorsun onunla? Yetenekli olduğu için. Ama o bunu önemsemiyor. Çekingen ve hassas. Ona yardımcı olmak lazım. Kimsenin yardımını istemiyor. Kimsenin yaklaşmasına izin vermiyor. Ona sevgiyle yaklaşırsan güvenir. Onu çok severim. Buraya ben getirdim. Küçücük bir çocuktu. Askerler anasını daha yeni öldürmüşlerdi. Aşevinde Hristiyan askerlere yemek verdi diye. İçine kapanıverdi birden. Herkese ve her şeye küstü. Hepimiz böyleyiz. Sevgimizi içimizde boğuyoruz. Onu hiç kimseye göstermiyoruz. Sana da yazık, ona da. Tekkeden ayrılıp evlense daha iyi olur. Aşık belki de. Ne biliyorsan anlat. Fazla bir şey bilmiyorum. Yalnız geçen gün onu kadının evinin etrafında dolaşırken gördüm. Beni görünce saçma sapan bahaneler uydurdu. Sence kime tutulmuş Yusuf? Kadının karısına mı? Bak sen de aynı şeyi düşündün. Eğer öyle değilse Yüce Rabbim bu günahkar düşüncelerinden dolayı dilerim beni affetsin. Hasan'a ne oldu? Bilmiyorum. Kaç gündür gelmiyor tekkiye? Beş gün oldu.
Sen niye ona gitmedin peki? Gittim. Ama beni görmek istemedi. Neden geldin? Seninle konuşmak istiyorum. Şimdi vaktim yok. Kötü zamanda geldin. Görüyorum. Yusuf için geldi. Sana gelmiş ama onu içeri almamışsın. Onunla her zaman konuşmak gelmiyor şimdi. Sana iyice alıştı. Bağlandı sana. Bağlanmak büyük laf. Alışmaksa önemli değil. Ona elini uzattın, sonra da terk ettin. Nedenini öğrenmek istiyorum. O benim içimde gizli. Kusura bakma Alice. Eyvallah. Madem ilgilenmeyecektin, neden tekkeye aldın onu? Ama ben onunla ilgilendim. Görevini yaptın öyle mi? Oysa dost olman lazımdı onunla. Dost olamıyorsan kovsaydın. Birbirinize kuyruklarından bağlanmış iki yılan gibisiniz. Birbirinden ayrılamayan iki yılan. Allah razı olsun Şeyh Müftü. Allah bizi bir kul aracılığıyla cezalandırıyorsa okulun eli suçlu mudur? Bilmiyorum oğlum. Bildiğim her insanın değil, sadece kötülük yapanların suçlu olduğudur. Onlar ne yapmalı? Kıyamet gününü beklemeli. Beklemek mi? Sen kendinden söz ediyorsun. Sana kötülük yapıldı. Ama sana kötülük yapanların suçlu olduklarını söylersem nefretini körüklemiş olurum. Ne nefreti? Kimden nefret edeceğim? Bilmem. Belki benden bile. Ben senden nefret etmiyorum. Rabbime şükürler olsun. Bana olan güvenini tekrar kazanmak isterim. Neden annenle ilgili bir şey sormadın bana? Ona dair bir şeyler bilen tek insanım. Seni de, onu da severdim. Onu sever miydin?
kötüye yorma. Kardeşim gibi severdim. Nasıl seversin kardeş gibi? Fahişenin tekiymiş. Annen iyi bir kadındı. O günahkar değil, bir kurbandı. Neden öldürdüler öyleyse? Cahillik ettiler. Ben de yardım edemedim. Geç oldu. Gidebilir miyim? Hayır, henüz değil. Bu konuşmanın asıl amacını söylemedim daha sana. Artık sana karşı bir baba gibi sabırlı olacağımı biliyorsun. Bana beslediğin sevgiden hiç kuşkum yok. Çoğalmasını beklediğimi de bil. Hakkında araştırma falan yapmadım. Ama tesadüfen öğrendiğim bazı şeylere üzüldüm. Kadı Efendi'nin evinin önünde ne yapıyordun? Sultan kendini asmış. Neden yaptı bunu? Aşk uğruna mı? Hayır, aşk uğruna değil. Biraz önce odamdan çıkmıştı. Neler konuştunuz? Kardeşime ihanet etti. Önce onunla dost oldu. Sonra da ihanet etti. Nasıl ihanet etti? Kadının casusu o. Aman Allah'ım. Onu kendi haline bırakmakla iyi ettin. Şimdi kim olduğunu bildiğine göre artık sana zararı dokunmaz. Artık kimsenin zararı dokunmaz bana. Canı nasıl istiyorsa, içinden nasıl geliyorsa öyle yaşasın. Selamünaleyküm Söyle Hasan. Aleykümselam Ali. Bu sabah kız kardeşini istedim. Öyle mi? Kimden istedin kız kardeşimi? Teyzesi kadını. Bir yere mi gidiyorsun? Sinanettin'in dükkanına doğru gidiyoruz. Tanır mısın Sinanettin'i? Hayır, tanımam. Çünkü sadece tutuklularla ilgilenir o. Onlara yiyecek içecek götürür. Sen de götürüyorsun ama.
Utanıyorsun. Bu yüzden yalnız gidiyorsun. Yalnız gitmiyorum Ali. Bak Şeyh Nurettin'le gidiyorum. Tanır mısın onu? Tanımam mı? Nerede? Beni görmek istemiyor musun? Kızdın mı bana? Bak. Yok işte. Ne yüzü var ne sesi. Yok Şeyh Nurettin. Seni hınzır seni. Seni bir an önce evlendireceğim. Daha erken. Daha 50'me varmadım. Önümde uzun bir yol var. Ah ah o kadar uzun değil serseri. Biliyor musun? Güçlü olduğumuz sürece çocuklar yanımızda olur. Ama onlara ihtiyacımız olduğundaysa bizi bırakıp giderler. Ne yani? Oğlum İstanbul'da sultanın sarayında çalışıyor diyor. Üzülüyor musun? Başkalarının işini görseydi, kazandığı paraları da kadına ve kumara mı yatırsaydı? Ha? Buna günaha girdiğini söyle Şeyh Nurettin. Ha buyur. Geç otur şöyle. Kusura bakma oturmayacağım. Buradan geçiyordum aklıma geldi. Sana bir şey soracaktım. Sor öyleyse. Üstüme vazife değil ama buradaki herkes senin savaş vergisini ödemek istemediğini söylüyor. Çarşıdaki esnaf da senin yolundan gidiyormuş. Doğru ödemeyeceğim. Doğuda isyan çıktı, savaş değil. Eşraf İstanbul'a mektup yazıp ne yapılması gerektiğini sordu. Eğer vergi ödemek gerekiyorsa hiç kuşkun olmasın öderiz. Sen bilirsin. Benimle bir ilgisi yok. Ama bazen ödemek daha ucuza gelir. Ve daha uygun olur. Uygun olması önemli değil. Adil olması önemli. Adalet pahalıya mal olabilir. Adaletsizlik de. Nerede kalmıştı kızı? Ha? Beni daha çok görmeye gerek olur mu? Ha? Biliyor musun dostlarımı göremediğim zaman inan bana kendi işimden de başkalarının işinden de nefret edeceğim gidiyor. Öyleyse ne istiyorsun? Beni cezalandırmanı. Ya da bağışlayabilirsen. Hadi git Yusuf. Benden nefret mi ediyorsun? Hadi git. Nefretine katlanmak daha kolay olurdu. Git Yusuf. Elinizi öpmeme müsaade buyurun efendim. Ne olursun git. Yalnız kalmak istiyorum.
zaman dönersin? Bilmiyorum. İşlerim biter bitmez döneceğim. Dostluğun hiç bu kadar değerli olmamıştı. Bu mu? Aşk bezirganı, sermaye canı. Aşk bezirganı, sermaye canı. Bahadır gördüm, cana kıyanı. Bahadır gördüm, cana kıyanı. Zehim bahadır, can terki nurur. Zehim bahadır, can terki nurur. Kılıç mı keser? Merhumu nasıl bilirsiniz? Şehadet ediniz. Haklarınızı helal ediyor musunuz? Hakkında rahmet talep ediniz. Beni görüyor musun? Şimdi. Elbette görüyorum. Şeyh Nurettin'i kim tanımaz? Kusurumuza bakma Efendi Hazretleri. Böyle habersiz çıka geldik. Burada başka kimseyi tanımadığımız için geceyi tekkede geçirmeyi uygun gördüm. Bu yaştan sonra askerlerimle birlikte açık havada gecelemeyi göze alamıyorum artık. Kusurda ne demek Osman Paşa? Sizin gibi şanlı ve değerli bir askeri konuk etmek bizim gibi fakir dervişler için onurdur. Bu mertebeye devleti âlinin düşmanlarıyla savaşarak ulaştım. Ama şimdi doğuda isyan eden kendi halkımın üzerine yürüyeceğim. Maalesef zamanında ölemedim.
Sinanettin'i tanır mısın? Tanırım. Yola çıkarken oğlunun sarayda katip olduğunu öğrendim. Yarın ver bu haberi ona. Sevinecektir. Efendi. Bu gece ortalarda dolaşmak tehlikeli. Kaleden tutuklu isyancılar kaçtı. Hem onun için hem kendin için dua ediyorsan yoldan çıkmış sayılmazsın. Unutmak için her şeyi yapardım. Beni öldüreceğini sanmıştım. Allah şahidimdir ki kendimi korumak için parmağımı bile oynatmazdım. Senden benim için bir şey yapmanı isteseydim yapar mıydın? Yapardım. Sen ne istesen yapardım. Şimdi de yapar mısın? Şimdi de yaparım. Cevap vermeden önce iyi düşün. İstemezsen yoluna devam edersin, seni suçlamaya kalkmam. Ama kabul edersen hiçbir şey sormayacaksın. Hiç kimse bir şey bilmeyecek. Sadece sen, ben ve bana ilham veren Allah. Kabul. Senden birini öldürmeni isteyebilirim. Öyle gerekiyorsa yaparım. Ne yapacağım? Şimdi kadıya git hemen. Kaledeki asilerin kaçmasını kuyumcu Sinanettin'in sağladığını söyle. Bunu da çarşıda dolaşırken duyduğunu söyle. Bu kadarı yeter. Mahvolacak. Bir şey olmayacak. Başına bir şey gelmemesini sağlayacağız. Sinanettin dostumdur benim. Hadi git şimdi. Peki sonra? Sonra tekkeye dönersin.
Dediklerini yerine getirdim. Ne oldu peki? Kadı hemen Sinan Ettin'i tutuklattı. Esnaf ne yaptı? Onu götüren askerlerin etrafında büyük bir kalabalık toplandı. Taş atmaya kalkışanlar da oldu. Ama Sinan Ettin ortalığı yatıştırdı. Mutlaka bir yanlışlık olduğunu, kendisini en kısa zamanda serbest bırakacaklarını söyledi. Güzel. Şimdi şu mektubu al. Bir aklıyla Sinan Ettin'in oğluna gönder. Ne gerekiyorsa öde. Çünkü iyi kalpli Sinan Ettin'in hayatı atlının hızına bağlı. Korkuyor musun? Sen insanları ölüme gönderdin. Şimdi benim de tehlikeli olabileceğimi görmek seni korkutuyor, öyle değil mi? Allah'ın kelamına ve yüceliğine inanan o herkesin tanıdığı iyi kalpli asil şey Nurettin yok artık. Allah rahmet eylesin. Hocalardan yeni bir insan doğdu. Senin saf ve iyi yürekli gençliğine de Allah rahmet eylesin. İkisinin de anısına birer mum yakarız. Şimdi al bu mektubu ve sana söylediklerimi yap. Ölmeyeceksin, kurtulacaksın. Yaşayacaksın Şevki, yaşayacaksın. Kurtulacaksın. Daha çok gençsin Şevki, daha çok gençsin. Ölmeyeceksin. Yaşayacaksın Şevki, yaşayacaksın.
Ne istiyorsun? Kardeşim hakkında ne yazdıklarını görmek istiyorum. Nefretine bahane bulmak için mi? Var gibisiniz. Yeni cinayet sebepleri bulabilmek için bütün pislikleri eşiyorsunuz. Yakacağım. Allah'tan geldik. Yine Allah'a döneceğiz. Sinanettin. Tam o Selimhan'ı götürecekken serbest bıraktılar. Şimdi evinde seni bekliyor. Tekkeden gitmeme izin ver. Hayır. Yalvarırım bırak gideyim. Birbirimizi unutmamız için. Gitmene izin veremem. Zincirle bağlıyız artık birbirimize. Kendi hayatını da, benim hayatımı da mahvedeceksin. Bırak gideyim. Tekkeye git. Böyle yaşayamayız. Soluğumuz birbirimizin ensesinde. Neden ölmeme izin vermedin? Sana tekkeye git dedim. Vezire karşı gelmeyecektin. Tehlikeli adamdır. Kimseden korkmaz mısın sen? Allah'tan biraz korkarım. Sultandan hiç korkmam. Vezirdense doğru atımdan korktuğum kadar. Açık artırmaya girmeyecektin. El koyulan topraklarda vezirin gözü var demiştim sana. Yaptığın delilik.
İsyancılara topraklarını geri vermek için başını belaya sokuyorsun. Osman Paşa'nın isyancılara yaptığını kendi gözlerinle görseydin beni anlardın. Onun vazifesi isyancıların kökünü kazımaktı. Hem neden korkacakmışım? Sen artık kadı oldun. Beni korur kollarsın. Korunmaya ihtiyacının olmaması daha iyi olur senin için. Zaten biliyorum. Bu çılgınlığı bir kadının... Bu karışıklıkta kesinliğine inandığım tek şey aşk. İkimizin de ona sığınması rastlantı mı yoksa Şeyh Nurettin? Bu böyle olmasaydı kız kardeşime evlenmeye kalkar mıydın? Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Vezirin elçisi geldi. Seni odanda bekliyor. Vezirin kimden bahsettiğini biliyorsun tabii. Vezir onun tutuklanmasını istiyor. Niçin tutuklansın? Savunmasını yaptı. Suçu yok. Onun söylediklerinin hiçbir önemi yok. Biz suçlu olduğunu tespit ettik. Vezir bu işle senin ilgilenmeni istiyor. Kimse haksızlık yapıldığını düşünmesin diye. Herkes vazifesini yapmalı. Vicdanının sesini dinleyerek. Hangi vicdan? Hasan benim en iyi dostum. Tek dostum. Daha iyi ya. Kimse intikam aldı diyemeyecek. Herkes adalet yerine getirildi diye düşünecek. Vezire beni bu görevden affetmesini söyle. Kabul etmek alçaklık olur. Tam tersi. Kabul etmen daha akıllıca olur. Bir kadı kimseyle dost olmaz. Ya olursa? O zaman birini seçmek zorundasın. Ya adalet ya dostun. Ne dostuma ihanet edebilirim ne de adalete. Bir suçu yok. Yapamam bunu. Nasıl istersen. Senin bileceğin iş. Vezir seni zorlamıyor. Ama İstanbul'dakileri unutma. Senin kelleni isteyenleri. Vezir kol kanat gelmeseydi şimdiye kadar çoktan yok etmişlerdi seni. O uykularını kaçıran, yaka silktiğin Muselim'i bile boğdurttu. Bunları bilmeyecek kadar saf değilsin. Vezir seni niçin koruyor sanıyorsun? O kara kaşın kara gözün için mi? Hayır. Çünkü sana güveniyor. Eğer güvenemeyeceğini anlarsa niçin seni korumaya devam etsin? İktidar dostluk demek değildir. İttifak demektir. Nasıl bu kadar nankör olabilirsin? Eski kadının dul karısı. Dostun Hasan'ın kız kardeşi. Vezire bir mektup yollamış. Seni intikam almak için isyan çıkartıp kocasının ölümüne yol açmakla suçluyor.
Eşraftan bazı kişiler de şahit olarak imzalamış. Ne diyorsun buna? Tutuklama emrini imzalayacak mısın? İmzalayacak mısın? İmzalayacak mısın? Suç bende değil. Zorladılar beni. Tehdit ettiler. Yapabileceğim bir şey yoktu. Boğazıma bıçak dayadılar. Beni suçladığını mı göstermek istiyorsun? İstediğin bu mu? Özellikle senin hiç hakkın yok buna. Burayı terk etmenin zamanı artık Kadı Nurettin. Yolda karşılaştığın insanların seni görünce başlarını çevirmeleri çok acı bir şey. Ben bunu gayet iyi bilirim. Hayır, zavallı budala. Başlarını çevirmeyecekler. Belki korkarak bakacaklar. Ama aşağılamayacaklar beni. Hiç kuşkun olmasın, sen de aşağılamayacaksın. En iyi dostumu kurban etmeye zorladılar beni. Buna pişman olacaklar. Huzurun kalmayacak Kadı Nurettin. Olabilir. Ama onların da huzuru kalmayacak. Senin de huzurun kalmayacak. Acı çekenler hep geride kalanlar oluyor nedense. Sen geride kalan değil, terk edilensin. Hadi git şimdi. Nerede kaldın bu saate kadar? Emri yerine getirdik. Hangi emri? Senin Hasan için verdiğin emri. Geçen akşamki mi? Hayır, bu sabahki. Bu sabah ne emri vermişim? Hasan'ı nöbetçilere teslim etme emri. Hangi emirden bahsediyorsun budala? Hangi nöbetçilere? Bilmiyorum. Nöbetçiler işte. Onu Travling'e götürenler. Allah aşkına kimindi bu emir? Emir sizindi. Yazı da mühür de sizindi. Tanımaz mıyım? Yusuf onu bizzat kendi getirdi bana. Yusuf. Evet. Yusuf'un ta kendisi. Bu sabah şafak vakti nöbetçilerle birlikte kaleye geldi. Hasan'ı onlara teslim etme emrini getirdi. Biraz şüphelendim ama verilen emri tartışma selahiyetim yok herhalde. Hasan'ı teslim ettik, atlarını atlayıp gittiler. Her şey bitti. Bir kusur
kusur mu ettim? Hala anlamadım. Neyi anlamam gerekiyor? Kaçtılar, sen de yardımcı oldun onlara. Ama verdiğiniz emri gözlerimle gördüm. Ben emir falan vermedim. Yusuf yazmıştır. Nöbetçiler bir de onu bağladılar. Köşeyi döner dönmez çözmüşlerdir ellerini. Belli ki hepsi onun adamları. Adamları olup olmadığını bilmiyorum ama emir senindi. Yazını tanırım. Derviş. Bakıyorum açıkça alay ediyorsun bizimle. Neyine güveniyorsun sen? Yoksa hayatın umurunda değil mi? Ben bir şey yapmadım. Senin gibi ben de şaşırdım. Peki bu ne? Senin yazın değil mi? Senin mührün değil mi bu? Böyle bir emir vermek için budala olmam lazım. Verseydim burada olmazdım. Anlamıyor musunuz? Ben yapmadım. Bu gülünç masalla kimi kandıracağını sanıyorsun sen? Hasan'la Yusuf batı sınırından mektup yazıp gerçeği açıkladılar ve beni temize çıkardılar. Ama bu herkesin olayı birlikte tezgahladığımız düşüncesini pekiştirmek dışında bir işe yaramadı. Umudumu soruşturmaya bağladım. Suçsuzluğumu ispat edebilmeyi umuyorum. Mahkemeye şahitler çağıracağım. Bu sabah İstanbul'dan bir ferman geldi. Senin için. Benim için. Bu akşam tutuklayacaklar seni. Ölüm fermanın geldi. Katli vaciptir deniyor. Demek ki hakkımda soruşturma yapılmayacak. Kalede boğacaklar beni. Evet. Öyle. Yapacak bir şey yok. Kaderim böyleymiş. Kaç. Biz sana yardım ederiz. Senin Hasan'a yardım ettiğin gibi. Ben Hasan'a yardım etmedim. Ya. İnkar etmek yararı yok artık. Ona yardım ettin. Bırak öyle bilsinler. Yaptığın iyiliği yok etmeye kalkma. Geldiğin için sağ ol. Benim için kendini tehlikeye attın. Ahmet. Gel seni öpeyim Sinanettin. Ara sıra hatırla beni.
yaşayanlar bir şey bilmez. Ey ölüler, korkmadan ölmeyi siz öğretin bana. Dehşete düşmeden ölmeyi. Çünkü ölüm anlamsız. Tıpkı yaşam gibi. Alacakaranlığın belirsiz gölgesini ve geceyi ve onun can verdiği her şeyi tanıklık etmeye çağırıyorum. Dolunayı ve dört bir yanı aydınlatan şafağa tanıklık etmeye çağırıyorum. Kıyamet gününü ve kendini suçlayan ruhu tanıklık etmeye çağırıyorum. Her şeyin başlangıcı ve sonu olan, insanı hep yenik düşüren zamanı tanıklık etmeye çağırıyorum.